Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Bugün yine takip ve tarama listesi yayını yapacağız birlikte. Öncelikle göstermek istediğim bir şey var. İsmi Worth to Watch olan listeyi izlemeye değer olarak değiştirdim ve başına bir koydum sıralı olsun diye. İkinciyi Watch listi yakın izleme listesi olarak adlandırdım. Alım vakti de alım vakti olarak kaldı. Buna benzer herhangi bir sarı çizgi gördüğümüz her şeyi izlemeye değer listesine aktaracağız. Fiyat sarı çizgiye yaklaştıkça bunu yakın izleme ve ardından alım vakti listesine aktaracağız. Portföy aldıklarımızda portföye, paper trade portföyünü aldıklarımızda buraya aktaracağız. Burada öncelikle bu hafta halka arz olan bir hisse vardı. Onu ekleyelim Borsa İstanbul listemize. Şu şekilde alfabetikte sıralayalım. Alfabetik olarak listeye eklemeye başlayalım. Ve bu bölümle birlikte özellikle alım vakti ve yakın izleme listesindeki hisseleri hem YouTube açıklamalar kısmında hem de Twitter'da grafikleriyle beraber paylaşmaya başlayacağım. Bunun daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü kendimde de şunu fark ettim. Burada listeleri hazırlıyorum, oluşturuyorum ama bakmayı unutuyorum hafta içerisinde. O yüzden gerçekten güzel setuplar kaçabiliyor. Hem kendimi daha disipline etmek için hem de izleyiciler açısından daha faydalı olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapmaya karar verdim. Çünkü hafta içerisinde o hisse ne olmuş, yükselmiş mi, breakout gelmiş mi, gelmemiş mi diye Twitter'da güncelleme yapacağım zaman kendim de görmüş olacağım haliyle. Zaten şu an para kazanması çok zor bir piyasadayız. Birkaç aydır. Acaba şansımı mı zorluyorum? Nasılsa yatay bir piyasadayız. Bunu yapmaya gerek yok mu? Yoksa yaptığım, uygulayacağım bu yöntem faydalı mı olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yani bunda herhangi bir şekilde yaklaşan bir breakout yok. Hatta inanılmaz uzak ama yine de sarı çizgi herhangi bir yerde tanımlı olarak durduğu için portföye eklemekte fayda buluyorum. Örneğin şu şekilde şunu sarı yapalım. Bunu da koyabiliriz arena bilgisayarda. İlerleyen dönemlerde işlerimizi kolaylaştırır bu sadece. Şu an için bir fayda sağlamayacaktır. Burada ATEX'i de koyabiliriz. Sarı çizgi tanımlı halde duruyor nasılsa diye. Çelebi'yi de koyabiliriz şu şekilde. Evet, listenin başına döndüm. Sarı çizgiyi koyabildiğim ve sarı çizgi gördüğüm tüm hisse senetlerini burada izlemeye değer kısmına aktardım. 104 tane hisse senedi aktarmışım. Şimdi bunların da üzerinden tek tek geçeceğim. Alım vakti biraz daha yaklaşmış. Örneğin Akbank gibi hisseleri de bu sefer yakın izleme listesine aktaracağım. Ve izlemeye değer listesinden çıkaracağım. Ak Enerji aslında bu da biraz yakın. Kırmızı mum yanmış, uzaklaşır gibi olmuş ama örneğin bakın bu da yakın. Bunu da aktaralım. Bu da yakın. Yani bunu da bence koyabiliriz. Burada arenada şöyle yapabiliriz gibi geldi bana. Burada daha yakın bir single'dan koyabiliriz ama hala çok uzak. O yüzden ona geçiyorum. Aztek. Bu da çok uzakta sayılmaz. Yani bu böyle olsa bile breakout'u gerçekleşmiş, olmasa bile gerçekleşmiş. O yüzden bunu alım vakti listesine aktararak buradan çıkarıyorum. Bobet'e biraz daha yakından bakabiliriz. Buna da daha yakından bakabiliriz. Şöyle yapalım. Adım adım ilerleyelim. Yani birden 3'e atmayalım mesela. Burada bunu geçen hafta alım vaktinde vermiştim. Burada tam stop noktasından dönmüş. Stop noktası tanımlı. Böyle kalsın. Bunu da ikinci aşamaya geçirelim. Bu da çok uzak sayılmaz. Bu da aslında çok uzak sayılmaz. Bunu da ikinci aşamaya geçirebiliriz. Doğuş otomotifi geçirebiliriz. Fortotip biraz uzaklaşmış ya. Bu kalsın. Burada garantide geçen hafta
Bu sarı çizgi mi, bu sarı çizgi mi gibi konuşmuştuk. Bu sarı çizginin üzerinde kapanış yapmış ve bunu artık stop noktası olarak tanımlayıp bu sarı çizgi üzerindeki breakout izleyebiliriz. O yüzden garantiyi de ikinci aşamaya geçiriyorum bu noktada. Sana da geçireceğim ikinci aşamaya. Bunu neden geçirdiğimi anlatacağım biraz sonra. Halk Bankası'nı da geçirebiliriz. Bankaların birçoğunu geçirdik yani. Bankalarda bir şeyler oluyor mu olacak mı yoksa sektörel bazlı olduğu için mi? Böyle hepsi karşıma çıktı. Biraz şaşırtıcı oldu benim açımdan. Çünkü yani bakın İş Bankası'nı almışım ama bunu geçirmeyeceğim. Çünkü sektörel bazlı çok bakıp önem vermiyorum açıkçası. Aralarında bir korelasyon var mı yok mu bunların takibini yapmadım. Bu da aslında direkt alım vakti hissesi ama adım adım ilerletelim. Bunu da aktaracağım ikinci aşamaya. Şok market. İşte yani bunu geçen hafta konuştuk. Şunu kaçırmış olmaktan dolayı ben birazcık hayıflandım kendi kendime. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir liste yapıp bunları da Twitter'da paylaşma kararı aldım. Yani çünkü bu kaçmamalıydı. Suen. Mesela bu da benzer bir şekilde. Şurada bir breakout olsa tamam ben bunu bu yayında konuştum. İşte ilgili listelere aktardım falan ama satın almadım yani. Satın almayınca ne anlamı var ki? O yüzden Twitter'da paylaşmak biraz daha yakından takip etmeyi imkanı sağlar diye düşündüm. Bakalım öyle olacak mı? Bu arada ilk listeyi bitirdik. İkinci listede 26 tane hisse oldu. Buraya girelim. Buradan alım vakti olup olmayacakları bir kontrol edelim. Yani dediğim gibi diğer türlü haftadan haftaya buna bakacaksam ben neden günlük tarama yapıyorum? Haftadan haftaya yaparım bu taramaları. Haftalık periyotlarda alım satım yaparım. Günlük kontrol edebilecek şekilde vakit yaratamıyorsam okey yaratamayabilirim. Ama o durumda da haftalık bakmam ve kendi sistemimi işletebilmem gerekir. Şu an işlerin yoğunluğuna o kadar düştüm ki kendi öncelikli işim olmasını istediğim trading'ten uzaklaştım. O derece işlerin içerisine düştüm, gömüldüm yani. Bundan artık hiçbiri kaçmamalı. Gesan'da örneğin daha önceki tarama listelerinde çıkan ama alım yapmadığım bir şeydi. Şimdi bundan bahsedeceğim demiştim. O yüzden biraz yaklaştırıyorum. Şurada Migros konuşmuştuk ya daha önceki haftalarda. Migros'taki gibi şöyle bir konsolidasyon alanı var. Periyot düştükçe bu daha da netleşir. O yüzden şöyle yapabilirim. Bunu buradan kaldırırım. Şuraya bir single line atarım. Burada birinci pozisyonu bunun üzerine ikinci pozisyonu açmam gerekir. Ama işte birinci pozisyon kaçtığı için ikinci pozisyon birinci pozisyonum olacak. Biraz karmaşık bir cümle oldu. Bunu da alım vaktine aktaralım. Alım vaktine aktaralım. Şimdi üçüncü listeye geçtik. Burası alım vakti listesi. Aslında geçen haftaya kadar alım vakti listesinin şu şekilde breakout'u gerçekleşmiş hisseleri paylaşıyordum sadece. Ama şu an mesela bu hissede tam bir breakout gerçekleşmese de buraya aldım. Örneğin Ensar'da da öyle. Breakout gerçekleşmiş, altına düşmüş. Ama bunu tekrar alabilirim. Örneğin GS'de denizcilikte hiçbir şekilde breakout gerçekleşmemiş ama açılış gününde direkt pazartesi günü breakout gerçekleşebileceği için çok daha yakından izleyeceğim anlamında buraya almaya karar verdim. Tamamdır. Bunların hepsini tekrardan zaten yazacağım. Hem açıklamalara hem Twitter'a. O yüzden portföye geçelim. Portföyü konuşalım, kontrol edelim. Yani burada halka düşmeye devam ediyor. İşte kırmızı çizgiye çok yaklaşmış. Burada birazcık hani yavaşlamış gibi düşüş. Belki buradan bir geri döner falan bilmiyorum. Stop olur, olmaz. Ne olacak? BİM'de stop çizgisi buradaydı. Şu şekildeydi. Ama artık şuraya yükseltme vakti geldi. Gelecek örneğin bir yeşil mumda da bir sonraki stop seviyesi buraya yükselecek ve böyle yüksele gitmeye devam edecek. Bunu güncelledim. Herhangi bir satış işlemi yapmadım. Coca-Cola'da da örneğin aynı şekilde şuraya yükseltebilirim. Sonuçta şurası artık bir higher low seviyesi. Tekrar devam edebilir. Altına salabilir. Bilemiyorum. Vakko'da da aynı şekilde düşmeye devam ediyor. Şu sarı çizgiyi koydum. Üsttekini ekledim. Burada dursun. Yani takip edilmesi gereken oymuş. Eğer burada pozisyon stop olmaz, tekrar döner ve yükselmeye devam ederse
Üstteki sarı çizgide yeni bir alım daha gerçekleştireceğim. Paper Trade portföyüne bakalım. Efes'te herhangi bir satış işlemi gerçekleşmemiş. Eskar stop olmuştu. Şurada 17 Nisan'da onu güncelleyelim. Kapanana gelelim. Eskar'ı biz ne zaman aldık? 24 Mart'ta almışız. 99.45'ten. Satışımız kaçtan gerçekleşmiş? 90 lira 10 kuruştan gerçekleşmiş. Eskar'ı biz hangi stratejiye göre almıştık? Çizgi altına düştükten sonra tekrar breakout'ta almıştık. Yani şu stratejide. Burada hem breakout mumundaki stop hem de burayı higher low kabul ettiğimiz için ikisinin de seviyesi aynıydı. Onu da zaten şurada görünüyor. 93 lira 70 kuruşmuş ikisinin de stop seviyesi. Ona ardından breakout'a gelip buraya işleyeceğim zaman ilk stop kısmına ikisinin de aynı şeyi yazacağım. Burayı da nasıl yaptığımı bir göstereyim. Şimdi Eskar'ı aldım. Ona ardından breakout stratejisinde bunu kapattım. Şimdi bu ilk stop değil, bu satış. Bunun ilk stopu 93 lira 70 kuruşmuş. Buraya 93.70 yazdım. Şimdi adet kısmını yapmak için formülü aşağı çekeceğim sadece. Kar zarar içinde, gün içinde, günlük kar zarar içinde. Tamam, ona ardından breakout stratejisinde bunu yaptık. Ne kadar? 1449 lira 48 kuruş zararı var. Geldik buraya işledik. Aynı şekilde higher low seviyesindeki işlemi de buraya yazacağım. O yüzden aslında buranın aynısı geçerli olduğu için şurayı alalım. 90 lira 10 kuruştan sattım. Burada da 1487 lira 65 kuruş kaybettim. Şimdilik burada Eskar'la işim bitti. Sadece bunu portföyden silmek kaldı. Artık çıkardım onu portföyden. Bir diğer hissemize bakalım. Buradan da şurayı bir temizleyelim öncelikle. Sonra portföyden de kaldıralım. Hitit bilgisayarda da stratejilerden bir tanesinde sadece breakout mumunun altına koyduğumuz stratejide stop olmuş. Higher low'daki duruyor. O da kaçtan stop olmuş? 29 lira 90 kuruş. 29 lira 90 kuruşu yazdım öncelikle. Satış hangi tarihte gerçekleşmiş? 17 Nisan'da gerçekleşmiş. Bunu hangi stratejiyle almıştık biz? Onay ardından ilk yeşil. Şuraya artımızı koyduk. Şimdi portföye geldik. Breakout mumundaki stopumuz 30'du. Ve ilk stopuma 30 yazdım ben bunu. Ondan sonra kapanana geldim. İlk stop 30'du. 29 lira 90 kuruştan stop olduk. Ama diğer stratejide stop olmadı. 940 lira 44 kuruş kaybetmiş olduk Hitit bilgisayarda. Şimdi bunu portföy kısmında nasıl tutacağız onu bilmiyorum. Şunu kırmızı yapalım. Bu stratejiyi çalıştırdığımızı göstersin bize. Sadece higher low stop'u açık kalsın. Bunu da artık buradan kaldırabiliriz. Tekrardan yükselmeye devam ederse buradaki higher low stop'unu da güncelleriz zaten. Magen gayet güzel yolunda devam ediyor. Orge'de breakout mumunda stop olmuş. 18 Nisan'da 23.44'ten almışız. Satışımız da kaçtan gerçekleşmiş bakalım. 22.26'dan gerçekleşmiş. Bunu hangi stratejiye göre almışız? Çizgi altına düştükten sonra yeniden breakout'ta almışız. Ve artı koyalım. Şimdi Orge'de breakout mumunda stop oldu ama bunu çizgi altına düştükten sonra breakout stratejisinde aldığımız için çizgi altına düştüğünde breakout stopunda, yani burada kapatacağız. Şöyle alış ve satış tarihlerini. Alış ve stop 22-26. Bunun stopu ilk stopu değil. O yüzden dönüp ilk stopuna bakacağız. İlk stopu breakout mumunda 22.40. 22.40. Tamam. Şimdi şöyle yapalım.
Şimdi şurada şöyle bir hata yapmış oldum ben. Kapanan tüm eskarı çizgi altına düştükten sonra tekrar breakout'ta almıştım ve ikisinde de stop olmuştu. O yüzden eskarı buradan alıyorum. Şuraya bir yapıştırıyorum ve şuraya bir yapıştırıyorum. İkisinde de stop olduğu için ayrı ayrı. Higher low'a gelip şu kısmını alıyorum. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Satış fiyatı ikisine de farklı. Breakout'taki satış fiyatı lira 10 ikisine de 90 lira 10 kuruş. Şuradan eskarı sileyim daha fazla kafa karıştırmasın. Şurayı da sildim. Aslında burada da yanlış oldu. Şunları da güncelleyeceğim. Eskar zaten burada hiçbir yeri yok. Şunu şuraya aldım. Eskar'dan 980 lira zarar etmiş olduk burada. 990 lira da buradan zarar etmiş olduk. Evet, orgeyi de sadece bu stratejide kapattığım için orgeyi de burada renklendiriyorum. 4 yazalım, geçelim bunu da. Tamam, bu şekilde izlemeye devam ediyorum. Yani örneğin şuraya, şunlardan bir tanesine bakalım. Yani şuraya bakın. 6 pozisyon üst üste kaybetmiş, toplamda 11 bin lira zarar var. 100 bin lira üzerinden %11 zarar var. Yani strateji test etmek ve bunu bir şekilde uygulamaya koymak inanın hiç kolay iş değil. O yüzden 3-5 farklı stratejiniz olacağına tek bir stratejiniz olsun. Bu single line olabilir, düşen trend olabilir, Fibonacci olabilir. Her ne olduğu hiç önemli değil. Bir stratejiyle gerçekten disiplinle düzgün bir şekilde işlem yapmaya başladıktan sonra farklı stratejiler ekleyebilirsiniz ya da, çünkü single line'a bakıyorsunuz, ne kadar basit bir strateji değil mi? Tek bir tane çizgi var mesela. Ama o işler öyle olmuyor. Uygulama kısmına geldiğinde burada hakikaten stop olabilmek, burayı gerçekten bekleyebilmek çok zor. Örneğin bunu kendi portföyüm üzerindeki Alka'dan göstereyim ben. Yani düşünsenize, hisseniz şuradan buralara kadar düşüyor yani. Bu süreç içerisinde beklemek inanın hiç kolay değil. İnsanın canını sıkıyor, strese sokuyor vesaire. Sisteminizin ne olduğunu bilmek, hangi dönemlerde çalışacağını bilmek ve buna koşulsuz bir şekilde güvenebilmek gerçekten çok zor. Ama ben biliyorum ki ilk stop'uma riayet ettiğimde belki bu işlemde değil, belki bir sonraki işlemde değil, belki üçüncü işlemde değil ama dip toplamda bana çok daha fazla kazandıracak. Bunun vermiş olduğu özgüvenle zaten burada bekliyorum. Yani şuradan bakalım. 9 işlem günüdür bu hisse düşüyor ve ben bekliyorum. Hani şu an zaten işlerin yolunda gitmediği bir piyasadayız. Herkesin zarar ettiği küçük ya da büyük bir piyasadayız. O yüzden herkesin psikolojik olarak, hani kasa anlamında olmasa bile psikolojik olarak kazanca gerçekten ihtiyacı olan dönemlere girdik. Trading böyle bir iş. Başka dünyada, yeryüzünde herhangi bir iş var mı ben bilmiyorum ki her şeyi doğru yapmanıza rağmen para kaybedesiniz. Gerçekten insanın doğasına çok ters. O yüzden normal bir zihnin böyle bir piyasada düzenli olarak, sürdürülebilir olarak para kazanması çok zor. Hani rally dönemlerinde örneğin bakın şurada da bir tane single line çarptı gözüme. Bunu buraya koyup şurada alıp şu trendi sürdüğünüz piyasalarda ya ben bu işi yapıyorum, her şeyi, işi gücü bıraksam trader mı olsam ya falan diyorsunuz ama şöyle yatay bir piyasa geldiğinde ya da düşen yönlü bir piyasa geldiğinde o işler hiç öyle olmuyor. Umarım bu bahsettiğim yatay piyasaların ve düşen piyasaların psikolojik olarak üzerinizde yarattığı stres ve baskı minimum düzeydedir. Ve umarım sisteminize gün geldiğinde sizi bu bataklıktan çıkarıp şu an piyasaya bıraktığımız her şeyi yerine koyacak bir sisteme sahipsinizdir. Önümüzdeki hafta tarama ve takip listesi yayınında tekrardan görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.
ve stressiz bir hafta diliyorum.